PlayStation. Manhattan building I last left Miles Morales on in a mere I last left Miles Morales on in a mere 45 seconds. That still leaves time to tap your toe, but once I was in-game, the time it takes to go from selecting a save to load to actually swinging through. İyi geceler cümleten, hiç alışık olmadığımız bir saatte yayındayız arkadaşlar, hoş geldiniz. Açıkçası bu saatte burada insan gördüğüme biraz şaşırmadım desem yalan olur. Şu anda yayın başlamak üzere, aşağı yukarı bir 15 dakika falan var. Bir sürü işte PlayStation reklamları görüyoruz şu anda. Aleykümselam. Her zaman geç giriyordum, bu sefer biraz erken gireyim dedim. Yarım saattir falan önce Spider-Man'in, sonra Neo, şimdi işte kontrolü falan reklamlarını veriyorlar. Evet, Yasin hoş geldin, Efe, Ulaş, Mert hoş geldiniz. Eren belki de bu sefer şansına çok iyi bir oyun çıkabilir. Sesler çok birbirine karışmıyor değil mi arkadaşlar? Sunum başladığında sesi normale göre biraz daha açacağım. Ben biraz daha arka planda kalacağım. Double that of all console releases prior. The Series S comes in with a 1600 by 900p target resolution, fixed and not dynamic for more hoş geldin. Now, unsurprisingly, ray tracing is not possible here, largely due to memory constraints. Both the X and the 5 stretch their pixel pouches to 2560 by 1440. Again, appear fixed in both modes. Using Northlight's temporal A8 reconstruction, it pushes that up to a 4K output. And we first saw this temporal A8 in Quantum Break, but here, like other parts of the engine, it has been updated or tweaked for that next round of hardware. It has a great deal of weight to carry thanks to the game's art style and its strong specular highlights, contrasting tones, thin lines and abundant SSR or ray traced reflections. It delivers a confident equilibrium of maintaining texture detail sharpness but reducing the subpixel bir yayın başlayana kadar, sonra biraz daha ses veririz. Umarım sorunsuz bir yayın olur. Tamam abicim, şimdi ne diyoruz? PlayStation 4 niye kendi PlayStation hit oyunlarını vermekte sıkıntı yaşıyor? Aslında yaşamıyor bence. Geçen sene mesela Uncharted'ın Nathan Drake Collection'a çat hemen verdi. Uncharted 4'ü bir ay öncesinde hemen Shadow of the Colossus PlayStation Hits'te mi bilmiyorum ama aslında vermek isterse veriyor. Şu anda God of War'u, işte Horizon'ı, Spider-Man'i, bunları biraz daha tutuyor. Vereceği daha iyi zamanlar var. Ama bence mutlaka gelecek. Yani sadece şu anda biraz daha bekleme istiyorlar. Bir de şöyle de bir şey var tabii. Mesela bir ay bir şey veriyorsunuz, böyle eksklusif bir oyun veriyorsunuz. Bir ay sonra, 2 ay sonra daha düşük oyunlar verdiğinizde, daha kötü oyunlar verdiğinizde çok tepki oluyor. Yani hep böyle oluyor. Hep aşırı şey oldu. Bakalım, ama ben burada sunum yapacakları için biraz iyi bir oyun vereceklerini düşünüyorum. Hiçbir yerden hiçbir şey sızmadı. Bence arkadaşlar bir eksklusif ya da böyle iyi bir oyun göreceğiz yani. Öyle hissediyorum nedense. Öyle hisseden var mı başka? These are all dynamically allocated at certain sector points, it seems. The curvature of objects is also factored into reflection, giving accurate distortion. PlayStation'la Ubisoft'un arasında bir tuhaflık var gibi. Yani çok uzun süredir oyun gelmiyor. Ne zaman en son oyun geldi hatırlamıyorum. 2020'de hiç oyun gelmedi galiba Ubisoft'un. Geldi mi?
2019'da falan belki gelmiştir ya. 2019'da geldi galiba ama. Are loaded without a base albedo map within, but these are rare on the objects within the BVH. The blend of the reflective surface diffuse color also factors into that reflection, which all adds to the umarım excellent en azından bari bugün duyursunlar yani dün gerçekten kötü oldu yayında. Yani giderek böyle bir kalabalıklaştık falan. Ya 70 kişi falan gördüm en son. Rainbow Six olabilir ya da Lost Legacy. Gerçekten bunlar güzel ihtimaller açıkçası. Yani düşük bir ihtimal diyemem çünkü eskiden tahmin ettiğimiz çok geniş bir havuz vardı arkadaşlar. Yani böyle nasıl diyeyim 2000 tane oyunun herhangi bir tanesi olabilirdi. Fakat artık son bir senede şartlar o kadar değişti ki. Yani işte 2014'ten oyun verilmediğini artık biliyoruz. Verilebilir. Hiç verilmez böyle bir iddiam yok ama artık belli yani 2016 ve sonrasından oyunlar veriliyor ya da 2014'te özel bir oyun olursa verecekler. Verilen oyunları eliyoruz. İşte rakip firmanın oyunlarını falan eliyoruz mesela işte o Microsoft'a bağlı firmaların hepsini ve çok büyük bir şekilde böyle elenmiş oluyor. Bir şekilde aylar içinde indirimde olan oyunların da verilmediğini fark ettik. Dolayısıyla aslında dar bir havuz kaldı ama niye tutturamıyoruz hala derseniz tuhaf oluyor yani çok tuhaf tercihleri oluyor bazı aylarda o yüzden tutturamıyoruz ama şunu da söyleyeyim yeni bir oyun gelebilir bakın bunu bir yerde okudum bugün yani hani nasıl söyleyeyim size mesela Worms Rumble çıkar çıkmaz verildi ya Fall Guys çıkar çıkmaz verildi. Bugün PlayStation 5 ya da 4 için bir oyunu yeni çıkar çıkmaz verilebilir. Bana hala mesela bir o işte PlayStation Hits'teki Yakuza'lardan bir tanesi gelecekmiş gibi geliyor. Hatta yani bana göre hala en kuvvetli ihtimal o. Ama bakalım ya umarım güzel olur. Kontrol artık PlayStation 5 aldığınızda umarım öncelikle alırsınız da ya da işte Xbox X aldığınızda ya da iyi bir PC aldığınızda kontrole mutlaka dönün bakın arkadaşlar. Gerçekten görseli. Ya zaten ben PlayStation 4, PlayStation Now'a geldiği zaman indirip oynamıştım. 2 saat falan silmiştim sonra ama şu anda bu işte bu RTX'ler var ya yansımalar falan çok güzel olmuş. Çok güçlü bir oyun yani kontrol. But on a pure rasterization and then ray tracing level, it Abi does 3 give us Fatiha a okudum inşallah güzel oyunlar how the gelir. hardware is handling ray tracing, and that's because the more CUs and more TMUs, irrespective of clock speed, does point to the fact that the Series X should be better slightly at ray bence tracing, iyi bir and oyun this olacak. test proves it. But again, Ben güzel bir oyun bekliyorum. Ya Doom mesela güzel olur. Doom'un 2016 bile gelse güzel olur. Ama Doom Eternal falan bugün böyle bir gerçekten klas bir liste bekliyorum yani. PlayStation 5 için değil. Gerçekten arkadaşlar şu anda PlayStation 5 için pek bir alternatif yok. Bu arkadaşı ben kısacağım biraz. Bununla beraber sunumdan da biraz beklentiliyim. Yani abi Sony'nin sunumu kendi 10 tane oyunu gösteriyorsun. Ya Horizon göster bize oynayış. Hani bir gerçi 30 dakikada 10 oyun dediklerine göre böyle bir 10 dakika oynanış videosu falan görmeyiz ama bir 5 dakika bir göster mesela. Ya Horizon göster ya God of War göster ya da ikisini de göstermeyeceksen abi hiç böyle bir etkinlik yapma yani insanlar beklentide ya da yeni şöyle sürpriz bir oyun falan mesela olabilir değil mi? Yani nasıl diyeyim? Resident Evil 8 ile ilgili bir şey göreceğiz bence. Birazdan gelecek olan 10 oyundan bir tanesi o olacak. Oyunun oynanış videosunu göreceğiz daha detaylı. Bu iki oyundan bir tanesini mantıken vermeleri lazım. Dediğim gibi hem Horizon hem God of War göstermemeleri çok saçma olur yani. O zaman bu etkinliği niye yapıyorsun? Silent Hill gibi bir oyunun yeni bir oyunun duyurusunu da görebiliriz. Ama dediğim gibi güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Sıkıcı bir de böyle kısa sunumların şöyle bir avantajı var. Bizim için sıkıcı olmuyor. Dolu dolu oluyor. En son bu Ağustos'taki işte sunumu izlediğimde falan abi aşırı sıkıcıydı ya. Bayıldım artık böyle. Yani ne izlediğimi anladığım birileri çıktı yarım saat oyunu anlatıyor abi. Bana ne yani? Hani
3 dakika gösteriyor, 30 dakika böyle aşırı konuştular yani. Aşırı röportaj vardı. O yüzden bugünkü sunum bence bizi tatmin edecek bir sunum. Abi kesin bugün mü geliyor oyunlar dostum? Kesin deyip ama yani seni gerçekten hayal kırıklığına da kızgınlığa da sürüklemek istemem ama yani bugün bence vermeleri lazım. Ne zaman söyleyecekler? O yüzden hani daha önce böyle bir şey olmuş 2019'da. Ya ben bunu hatırlamıyorum bu arada. Çarşamba günü söylemek yerine State of Play varmış bir gün sonra. Orada söylemişler. Yine duyuracaklarına ben ya %90 ihtimal ama hani yine de dediğim gibi bir garantisi yok ya da onlar Sony'den şöyle bir açıklama gelmedi. Biz PlayStation Plus oyunlarını State of Play'de duyuracağız diye bir şey söylemediler. 7 dakika kaldı, birazdan bakalım. Yani hem sunumdan da ben beklentiliyim. Böyle kısa sunumlar güzel oluyor dediğim gibi. Çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. O en az 10 oyun. Bu arada evet, God of War indirimde arkadaşlar. God of War'la bence bir kapanış yapacaklar. Ya da Horizon'la. Detroit, Heavy Rain, Beyond 3'ünden hangisi daha iyi sence? Heavy Rain'i biraz oynadım. Detroit'i tamamen oynadım. Beyond Two Souls'u hakkında çok az bilgim var ama Detroit bayağı iyi. Galiba bu üçünden en iyisi. Bir de çıktıkları yılda göz önüne alırsak Heavy Rain aslında ilk PlayStation 3'e çıkmıştı. Sonra 4'e çıktı. Biraz oynadım. Kesinlikle Detroit gibi değil. Detroit başka bir seviye yani bu arasında. Ama Beyond Two Souls'u bilmiyorum ama muhtemelen Detroit'tir. Başka abicim, aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar, eğer var mı kaçırdığım bir şey? Minecraft falan verilebilir mi? Bence biraz zor çünkü Minecraft bayağı eski bir oyun ama neden olmasın? PlayStation 5 için bütün çıkan oyunları inceledim. Metacritic'i açtım tek. Bütün oyunlara baktım. Yani çok fazla böyle pek fazla bir şey olamaz ama şu anda zaten PlayStation 5 çok az insan da var. Sadece siz şimdilik oyunları eklemeye bakın. Yani PlayStation 5'e yarın bir gün alırsınız almazsınız. Alırsanız hemen hazırda bir sürü oyununuz olur. Abi bu kadar kontrol ne gösterdiler acaba ya? Tamam anladık, görüntüler 4K ve anladık 60 FPS oynayabiliyoruz ama normalde diğer oyunları hep 30 saniye, 20 saniye, 1 dakika geçtiler, sabahtan beri kontrol gösteriyorlar. Bu arada ben bir bakacağım PlayStation'ın kendi sayfasında bir sunum var mı? PlayStation'ın kanalını şu anda bulamıyorum bile abi. O derece yok yani. Sunuma bayağı az kaldı. Sunum başladığı zaman az konuşacağım ve o videonun sesi daha fazla olacak. Buradan abi kanala bakalım. Kanal Abi PlayStation'ın kendi kanalı yok mu ya? PlayStation'ın bir kanalı yok mu? Var. Nerede abi bu adamların kanalı? Neyse peki. State of Play. Yani neden? Çünkü dijital edition'lar pahalı. İşte alan herkes kar ekleyip koyuyor. O yüzden de şu IGN'in sayfasını kapatıyorum. Buradan başlayalım. Burası sonuçta PlayStation'ın kendi sayfası. Buradan izleriz arkadaşlar. Şu chat'i de kapatalım. Saçma sapan millet yazıyor. Evet. Çeviri yani yaparım. Abi her oyunu açığım. Bu ay senin beklediğin oyun var mı? Yani nedense iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir oyun verileceğini düşünüyorum ama bakacağız artık. Yakuza mantıklı olurdu bu ay. İyi, gösterimden de güzel şeyler bekliyorum.
Kontrol derken kontrolü diyorsan kontrol bence bayağı iyi bir oyun. Ya bu konuda gerçi ya şöyle dediğim size, herkesin çok seveceği bir şey değil. Çok soğuk bir oyun kontrol yani, ama biraz böyle kafa patlatmak lazım. Aksiyon tarafı, grafikleri falan hakikaten muazzam olmuş. Çok güzel olmuş yani. Başka abicim ne diyeyim? Ya şu PlayStation zaten dediğim gibi şu anda 8.000 10.000'ler falan vermeyin. Ya biraz bekleyin. Şu anda her tarafta bir stok sıkıntısı var. Hatta Türkiye'ye çok iyi stok bile geldi, size onu söyleyeyim. Şu anda İngiltere'de daha çok zorlanıyor insanlar, onu söyleyebilirim. Amerika'da daha çok zorlanıyor insanlar ki buralar böyle asıl birinci derecede pazarları yani Sony PlayStation'ın. Ben mesela işte kuzenim istiyor yani 4 ay mı oldu 5 ay mı oldu 4 aydır falan back stock kovalıyorum ve yok, ama insanlar hep görüyorum işte gitmiş vatana sipariş vermişler, bir gün sonra bir hafta sonra falan gelmiş. Ama ya dediğim gibi burada da aynı şekilde. Konsolun fiyatı 450 pound arkadaşlar. 450 pound konsolun fiyatı var. Ama bir bakıyorsunuz 1000 pound'a 2 katına falan satıyorlar burada mesela, eğer yerseniz. Ama yine de alan var tek tük, ama genel olarak herkesi bekleme taraftarı. Zaten dediğim gibi şu anda PlayStation 5'te çok, ben samimi söyleyeyim size, içinizi rahatlatmak için söylemiyorum, çok fazla bir şey kaçırmıyorsunuz. Aha ben de aldım duruyor. Şu anda 4 oyunları oynuyorum. 5 için ne oynadım derseniz, bir tek Demon's Souls oynadım. Onu da zaten sinirlenip sildim. Çok zor olmuş. Zaten çok zor oyunlar beni genel olarak çok kasıyor. O oyunda öyle şey yaptım. Başka doğru düzgün PlayStation Plus'ın verdiği oyunlara bir bakıyorum. O da inanın birkaç saat sonra şey yapıyorum. O yüzden çok dert etmeyin şu anda PlayStation 5 olmamasına. 4 hala taş gibi cihaz. En az 2 sene 3 sene rahat takılırsınız yani. Evet. Başlıyor. Son 1 dakika kaldı. Güzel bir sunum olacağını umuyorum. Şu anda videonun sesi, bakayım biraz daha açmalı mıyım? Abi çok açık ya. Tamam şu anda. Eğer şey yaparsanız yazın, tamam mı? Benim sesim çok fazla geliyorsa ya da videonun sesi çok az geliyorsa yazarsınız arkadaşlar. Tam 00 olduğunda başlatırsınız umarım. Heyecanlı bekleyiş. State of Play hoş geldiniz falan gibi bir başlangıç olacak muhtemelen. PlayStation 5'te PlayStation 4 oyunlarını oynayabilirsin. Başladı. There's some very unexpected developments in your future. Shocking events that will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic, but there's lots of awesome updates and additions coming to the Crash Bandicoot 4 It's About Time experience on PlayStation 5. Hey everyone, I'm Lou Studdard, creative producer at Toys for Bob. I'm here to give you the feature rundown on Crash Bandicoot 4 on PS5. Crash That includes 4K at 60 frames per second, adaptive triggers, 3D audio, and more. Let's make this fun. Picking up where Crash Bandicoot Warp left off, in Crash Bandicoot 4 It's About Time, we find the evil masterminds Neocortex and Dr. Entropy escaping a once-thought inescapable interdimensional prison, leaving giant holes in the universe. What follows is a mind-bending adventure for Crash and his marsupial pals. Ratchet & Clank gösterecekler. Şimdi bu oyunu görünce aklıma geldi. Şimdiden söyleyeyim. Bold, vibrant environments and characters. Crash Bandicoot has always looked pretty suave.
But wait until you see him spinning heads in native 4K at 60 frames per second. Söyleyeyim, çok dandik bir başlangıç With the weight of oldu. the universe on your shoulders and probably some Ama errands to zaten run, there's PlayStation little 4'e time to wait çıkmış on bir loading oyun. screens. Yani The DualSense wireless controllers bring adaptive triggers to your fingertips, so you can feel the blast of Neo Cortex's DNA-changing ray gun, or feel the grip when you grapple a Tonna's hookshot. Hold on tight when you feel the boost of Crash's jetboard, and really feel the suck when you vacuum his Dingodile. Looking to get fully immersed in the Crash Bandicoot universe? Crank it up to 11 and take your audio into an all-new dimension with enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign of a true Bandicoot master. But should our genetically mutated marsupial lose his way, leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your goals for things like time trials, arkadaşlar. Video flashback sesi levels, galiba şimdi biraz and daha boss fights. orantılı değil mi? I bet Entropy wishes he had that. Biraz Even daha. bring your bir tık incomplete daha. save over from the PlayStation 4 Şu anda and use benim the activity sesimle cards to video get sesi to iyi midir? 106%. Oh, and one more thing. If you own the PS4 version of the game, an upgrade option is PlayStation available. 4'te Check out the Crash PlayStation Bandicoot blog 4'ü for full aldıysanız details. Whether it's PlayStation your 5 first versiyonu playthrough or çıkıyormuş. your 100th, Ücretsiz olarak there's no upgrade better time to yapabiliyorsunuz. experience Crash Bandicoot 4. PlayStation It's about 5 time için on Crash PlayStation tanıtımını 5. yapıyorlar. 4K ve 60 FPS olarak veriliyor. Welcome Çıkıyor. back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've Çok got some tırt bir great updates başlangıç onu lined up for you. söyleyeyim de. First, let's check out the latest on an eagerly anticipated game coming to the PS5 console this spring from PlayStation Studios. PlayStation stüdyolarından en fazla Hey beklenen everyone, we oyunlardan at bir Housemarque are tanesi. excited to give you this sneak peek at Returnal. In Returnal, you will play as Celine, an Astra scout. Oyunun ismi who crash Returnal lands on an arkadaşlar. alien planet Atropos after receiving a mysterious signal, White Shadow. Gizemli, uzaylı Players will gizemli bir explore this inscrutable, dark planet sinyal in search for alıyorlar ve answers oyuncular and bu unfold gizemi mysteries, çözmeye which may point to çalışacaklar. a larger force at play. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is key to survival in Returnal. Şu anda gameplay gösteriyorlar. With the large variety of enemies and the vast number of unique movesets each possess, combat situations prove challenging no matter what the circumstances are. Çok fena görünmüyor ama Death bence is tutmaz. only the beginning. Every time you die and restart, the world will change. The map will be different, enemies will appear in new locations and in differing numbers, so you have to think fast and adapt. Here you can see the use of the lightning alt-fire, which is great for crowd control. This is one of Şu many anda video alt-fires hala that benim require sesimi in the game. bastırıyor mu arkadaşlar? Çok fazla mı videonun sesi hala? Valla ben de bir Mass Effect tadı aldım şu anda. You will stumble across mysterious devices that can grant rewards to the player. These will vary from weapons, consumables, and upgrades, and they can completely change your playstyle and make each cycle feel unique. İşte oyuncunun böyle karakter hani nasıl diyeyim level atladığı zaman kişisel Besides the gelişimi intense falan combat, oluyor ya işte Returnal also has a bu şey deep falan and böyle engaging bu narrative. yerlerde We allow yapıyormuşuz. players to piece together the puzzle that is the Oyuncuyla ilgili story of geliştirmeleri Celine falan. as they Sonra venture deeper and deeper into Atropos and into her personal nightmare. That can't be here. biraz daha kısa. I think I am reliving my memories in that house, but not fully. They're corroded. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment, feeling like I was losing my mind. Ana ekranda biraz böyle simgeler falan da biraz Division'a falan kim yapıyor acaba bu oyunu? Ya başta gösterdiler gerçi ama çok bilindik bir stüdyo değil galiba bu oyunu yapan. Exactly as I left it. Ne zaman çıkartıyorsunuz abi bunu? Bu sonbaharda çıkacak galiba bu oyun. Ha.
30 Nisan'da. Returnal lands on April 30th and it's developed by the talented team at Housemarque. Housemarque Studio, tamam. Next, let's take a closer look at a high-impact new PS4 game called Knockout City. Knockout City bir sonraki oyun ismi. Hi, I'm Josh from Bellin Studios. We're an indie developer based in upstate New York, and we recently announced Knockout City, a team-based multiplayer action game for PS4 where rival crews settle their scores PlayStation 5 için verilecek olan ücretsiz oyunlardan bir tanesi belli oldu abi. PlayStation Plus'la önümüzdeki aylarda verilecek ücretsiz oyunlardan bir tanesi belli oldu şu anda. A well-timed catch powers up the ball, making it easier to land a hit. Use trick shots to lob a ball over a ledge or hook it around a corner. Üstünde şu anda oyunlar. Fake a throw to mess up your opponent's timing and büyük knock them yapımlar out before 600 they can liranın recover. üstünde biraz daha mütevazi böyle biraz daha böyle şey oyunlarda 400 lira falan. Keep your wits about you and outplay your opponent to bring home a win. Let's jump into Team KO, our 3v3 mode. Teamwork makes the dream work in Knockout City. If your crew is outmatched, a well-coordinated team can still dominate. We're playing a back alley brawl, a new map that you'll find in our upcoming crossplay beta. The special ball for this match is the sniper ball, which locks onto targets from far across the map. Roket aranı tarzı falan. Onun gibi bence çünkü multiplayer odaklı bir oyun. Bu oyunu ben satabileceklerini düşünmüyorum işin aslı abi. Yani şu anda mesela burada 30 kişiyiz. Bu oyuna çıkarsa ben 500-600 lira veririm alırım diyen var mı, ya da bir Amerikalı şuna kalkıp 60 dolar verip alır mı, 50 dolar verip alır mı hiç sanmıyorum. O yüzden bu oyunu bence ücretsiz verirler. Önyargılı olmak istemiyorum ama yani gördüğümüz şeyden göz ve izan var derler ya. Knockout City is coming out May 21st, and we'd love your help in our final stretch of development. Evet abicim, 21 Mayıs'ta and sign up for our crossplay beta at knockoutcity.com to play early on PlayStation. See you soon, brawlers. Şu anda beta'ya katılabiliyoruz galiba. EA yapmış abi oyunu. Evet. Time for something new. Yeni bir şey, yeni bir şey duyuruyorlar şimdi. Slow Clap firmanın ismi ve bir bence Yakuza olabilir. Hayır değil. Yok ki alakası yok. Grafikler çok değişik. Bu oyunu Unity ile yapmışlar galiba. Enteresan. Abi acaba bunun dövüş mekaniklerini nasıl yapacaklar? Şu anda en merak ettiğim şey o yani. Bu oyunu kurtarabilir de, batırabilir de. Oyun değişik, biraz böyle bir çizgi gibi görünüyor. Çizgi film tadında. Sifu. Abi hiç duymadım. 2021. 2021'de de ne zaman abi? Mart'ta 2021, Aralık'ta 2021. Yılın sonlarında geliyor. Solar Ash daha önce duyurulan oyunlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Şimdi muhtemelen daha detaylı bir video göreceğiz. Murat hoş geldin. Teşekkür ederim yorumun için. Hey everyone, I'm Alex Preston, creative director of Heart Machine. You might know us as the team behind Hyperlight Drifter. Today I'm here to show you the first peek at gameplay. Daha önce Hyperlight diye bir oyun yapmışlar. Aynı firmada, işte aynı firmayız diyor. Solar Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement and fluidity. The game is set inside a giant black hole known as the Ultra Void. Akışkanlığa önem veren bir oyun olduğunu söylüyor Solar Ash'in. A daring void runner
who has decided to venture into this terrifying anomaly as a last-ditch effort to save her homeworld. Ray is extremely agile, able to speed across the world with abilities akin to skating. On the ashen son clouds, gösteriler, she can onu quickly size cut a söyleyeyim. great Fakat distance mesela in a şu few oyunu At its core, Solar Ash is a game uzak about çizimlere de bakayım da Ray hakkını has yemek everything she istemiyorum. needs to flow through the dangerous and unique world. Şimdi bu oyun eğer PlayStation 5 içinse, ya siz cevap verin. Şu oyun abi PlayStation 4'te yapılamayacak ya da oynatılamayacak bir oyun mu? Yani bazen böyle yeni jenerasyon diye böyle oyunlar gösteriyorlar. Biraz şaşırtıcı açıkçası. As you explore the Ultra Void, enemy encounters will scale to greater and greater sizes. Some of these creatures require speed and precise timing to defeat. Bazı düşmanları yenmek için zamanlama çok önemliymiş, yani belli dönem, belli zamanlarda saldırı yapmak ve hızlı olmak gerekiyor. Bunu anlatıyor. Oyunu böyle anlatıyorlar yani, işin aslı. Bazen bu yüzden çevirmiyorum. Ama şey yapmayın yani, çok canınızı sıkmayın. Muhtemelen en iyi olan şeyleri daha sonra gösterecekler. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. The giant spaces, the feel of movement, the flow of combat, and the high stakes battles. Oyun alanı var. Yani çok dev bir haritası olduğunu söylüyor. Oyun bayağı geniş bir alanı olduğunu söylüyor. And more importantly, fun. Evet, çok en önemlisi de eğlenceli olacakmış. For everyone on the Heart Machine team. We're excited to bring Solar Ash to PS5 and PS4. Bizim ekibimizin her birisi size her bir üyesi şu anda bu oyunu size getirmek için çok istekli, çok hevesli. Çok heyecanlı yani. Scary Games, korku oyunu geliyor arkadaşlar. Geçen sunumda da en son God of War'u göstermişlerdi. Şeydi bu abi. Tip çok tanıdık ya. Gregory, we can get you out of here. You and me together. Gregory, ikimiz dışarı çıkmalıyız. Sen ve ben beraber. They won't stop hunting you. Seni avlamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Hiçbir tanesi seni avlamaktan vazgeçmeyecek. Sabaha kadar buradan çıkmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla sabaha kadar süremizin olduğu bir oyun. As I say, you will bring me what I want, and if you fail, bana ne istiyorsam getireceksin. Eğer beni ayak kırıklığına uğratırsan öleceksin dedi galiba. Böğürdüğü için tam anlayamadım. Oyunun ismi nedir abicim? Security Breach. There is more going on here than you realize. Burada senin kavrayabildiğinden, anlayabildiğinden çok daha fazlası o şeyler oluyor. Çok daha fazlası dönüyor. That was a chilling new look at Five Nights at Freddy's Security Breach. Evet. Up next, let's take a tour of Oddworld Soulstorm. Oddworld Soulstorm. Benim çok ilgimi çeken bir oyun değil. Oddworld serisi PlayStation 1'den beri, o yüzden chat okuyacağım arkadaşlar çok kısaca. They've always known you would come. Do you know why you have? In Soulstorm, you reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution, as you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape the all-powerful and eternally greedy Gluckins.
We really wanted to bring this world to life with what we call 2.9D platforming, which adds much more depth and immersion for the player. This sense of connection is also reinforced through the use of the DualSense's haptic feedback, as you'll now be able to feel Abe's heartbeat in high alert and suspenseful situations. There are well over 1,000 fellow Mudokons that you must try to save along the way, but they are far more than helpless workers looking to be saved. When used effectively, you'll be able to solve puzzles, harness their combined energy, and be given the tools they need to fight alongside you. And there will be times when the extra hands will be needed as you face off against an array of heavily armed daha güzel oyunlar beklemeliyiz, daha böyle büyük yapımlar görmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü 10 oyun tanıtacaklarını söylediler, aşağı yukarı 5 tanesi, değil mi? 5. falan yani. Şu ana kadarki bu gördüklerim arasında hani en böyle iddialısı o Returnal'dı ilk başta gördüm. But there is one iconic ability for our shamanic protagonist, possession. This mystical power allows you to take control of your foes and use their strengths and weapons against them, or use them to gain access to paths still ahead. Sunumu tadını çıkartın. Belki başka güzel oyunlar falan da gelir. Is a diverse place, and this means that there are some environments and situations that require a little more thought, patience, and stealth. Hani göstermeye de bilirler belki. Ama onu vermiyorlarsa en azından Horizon'ı göstermeleri lazım. Şu Forbidden West'i görelim mesela. For you to test your skills and find different ways to handle things. It won't be easy. If being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad enough, there are also more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Ultimately, Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There's a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way. And we can't wait to see what you will do. That was the latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. Doğru mu anladım abi? PlayStation 5'e Nisan ayında ücretsiz geliyor dedi. A gorgeous new adventure we last saw in the June PS5 showcase. Kena, bu oyun şu ana kadar gördüğümüz görsel olarak bence en iyi oyun. Ve ben bunu alacağım arkadaşlar. Bu ay çıkıyor galiba. Hani çok güçlü bir oyun değil ama çok güzel bir oyun bence. Böyle ben tatlı oyunları falan severim. Bu oyun beklentiliyim. Bence bu oyun güzel çıkacak. The rats seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Nasıl bir oynanış olacak onu merak ediyorum. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine.
böyle 75 ile 80 arası bir Metacritic puanı olacak bence bu oyun, öyle hissediyorum. Ya da böyle 82 falan maksimum. İncelemeler önemli abi öyle. Şu arkadaki siyah bir tane böyle koşan ufak şeyler var ya, onların olayı ne acaba? Bu oyunların hangisinde Türkçe desteği var bilmiyorum gerçekten. Herhangi birinde var mı? Galiba yok. Çünkü oyunları duyuruyorlar genelde işte Türkçe desteğiyle. Bu oyun neredeyse çıkıyor bildiğim kadarıyla. Bir ayı falan var galiba. Eğer ertelemedilerse. Mesela neydi? PlayStation 5'e bazı oyunlar çıktı böyle, neydi o? Petless falan var ya, şu anda 250 lira mesela Petless. Bu oyunda o fiyatlarda olursa alırım ama yok. Oha, Ağustos ertelenmiş. Ama yok derlerse ki işte Deathloop süreli bir süre. Bu Arkane Studio yaptı. Bunu Microsoft satın aldı, bu firmayı. Ertelemişlerdi bu oyunu. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından bir tanesi olacaktı. Bir sene kadar PlayStation 5'te olacak sadece. Sonra diğer platformlara da gelecek. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdiye kadarki oyunlar arasında en güçlüsü Deathloop olabilir. Değişik bir oyun biraz. Oyunda sürekli bir döngü var arkadaşlar. Kaç dakikayı da unuttum ama 12 dakikalık mı ne bir döngü var sürekli. Altıncı oyundayız. Değil mi aşağı ya da 5. Abi lütfen sadece bu kadar göstermeyin. Çünkü şu gösterdikleri şeyin hemen hemen aynısını zaten bir sene önceki şeyde gösterdiler. Sunumda gösterdiler. Yani bir sene değil de 7-8 ay önceki sunumda bu kadarını görmüştük zaten. Hızlı bir oyun olacak belli yani. Aksiyonu bayağı iyi görünüyor ama Song's over, people, and so is Ramblin' Frank. The rest of you motherfuckers are next. Evet abi. Bethesda ve Arkane işbirliğiyle böyle bir tekrar öleceğimiz bir oyun. Öleceğiz falan. Before we leave, how about a huge update for one of 2020's most celebrated games? 2020'nin en beğenilen oyunlarından bir tanesinden bahsedeceğiz gitmeden önce diyor. Final Fantasy 7 geliyor abi PlayStation 5'e. Hiçbir şey söylemeden ben size söyleyeyim.
It's my turn. Got your lethal force right here. A touching reunion. Well, guys, your girl finally made it to Midgar. My name is Yuffie, materia hunter and elite special forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. Where's Cloud? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. Final Fantasy 7'yi PlayStation Plus'ta verirlerse bayağı iyi olur bence. Better not. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Ama sanmıyorum, onu da söyleyeyim. Bu ay vermezler bence. We gotta help. Almanya'da bu arada geçen senenin en fazla satan oyunu Final Fantasy 7. Yeah, they do, but I'm not your sister. There you are. Who are these jerks? No clue. Bu bilgiyi aslında bir teyit etmem lazım. Bir Almanya'daki bir listede 1 numarada gördüm ama şimdi düşününce FIFA falan var, yani çok da mantıklı gelmedi ama belki de doğru hatırlıyorum. Let the hunt begin. Tamam abi, yani. Get down here, Merc. Haziran'da çıkıyor. PlayStation 5'e. Şimdi arkadaşlar PlayStation 4 ile PlayStation 5'in grafiklerinin farkını gösteriyorlar ama bunu şu anda anlamamız imkansız. Çünkü 1080p yayının kalitesi var ki 1080p'ye rağmen yayın kalitesi olduğundan dolayı ayrıca bir düşme var grafiklerde. Ancak 4K bir grafikte göreceğiz ki farkı söyleyebilelim. Yani şu anda evet. Şu anda anlıyorum mesela ama genel olarak kıyaslamak çok kolay değil yani bir yayın ekranından. Şu anda şu trailer'ı 4K çözünürlükte izlememiz lazım yani net anlamak için. Işıklandırma farklı olmuş PlayStation 5'te. Evet, daha canlı bir şeyler var yani, renkler var. Bu oyunda şu menülerini ve ekran göstergelerini hiç sevmiyorum abi. Yani oyun iyi hoş ama hala PlayStation 1 ile neredeyse aynı gibi. Kullandıkları simgeler, şu oyun durdurma şeyi falan mesela. PlayStation 2 oyunlarından kalma gibi biraz. Tabii şimdi PlayStation 5'e tamamen aynısını çıkarmıyorlar. Bazı ek görevler ve ek bölümlerle beraber çıkartıyorlar. Final Fantasy 7'de de yine bazı ekstra görevler olacak. You see that?
That's how ninjas do it. Yep. Ya Mert, sadece galiba remake olması değil. Mesela Final Fantasy 15 mesela remake değildi. 2016'da mı ne çıkan oyundan bahsediyorum abi. O da böyle şey. Yani Final Fantasy, hatta bu Japon RPG'lerin genelinde çoğunda gördüğüm bir mevzu. Yani menüler böyle biraz ve ekrandaki göstergeler biraz eski duruyor. Umarım diyor heyecanlanmışsınızdır. Umarım. Abi hiç heyecanlanmadık. Şu an ne kadar sunum benim açımdan şahsen oldukça sönük geçiyor. Evet, bu mudur abi? Bitirdiler mi sunumu? Bakalım ne kadar, aşağı yukarı yarım saat falan da olmuş. Evet, sunumu bitirdiler. Bu kadardı arkadaşlar. Bekliyorum hala bir şey gösterecekler mi diye, ama muhtemelen göstermeyecekler. Hiçbir şey yoktu abi. Yani bunun için böyle bir etkinlik yapmanıza bile gerek yoktu. Eğer sadece buysa, yani YouTube'a bunu yükleseydiniz de olurdu. Adı yabancılar ne yazmış bakalım. Bu neydi falan demişler. Evet. Bitti arkadaşlar. Ne PlayStation Plus açıklandı, ne de bir saniyenizi rica edeyim. Evet. Ne PlayStation Plus oyunları açıklandı, ne de doğru düzgün sunumda bir şey gösterildi. Hakikaten dislike hak ettiler bence. Çok nadiren yaptığım bir şeydir bu arada. Evet, PlayStation Plus oyunları bugün de belli olmadı. Vallahi ciddi buymuş yani. Yani sadece şu anda önceden duyurusunu, daha doğrusu belki de ben kaçırdım. Bir tek şu Japon oyunu var ya bir tane. Hani biraz böyle çizgi film gibi olan, anime gibi duran. Bir tek o oyunu hiç duymamıştım. Geri kalan oyunları zaten biliyorduk. Doğru düzgün bir oynanış videosu falan da göstermediler. Bu açıdan oldukça bence kötü. Yani işte Returnal'la ilgili bir oynanış videosu gösterdiler biraz, ama zaten oyun 2 ay sonra çıkıyor. Yani bayağı kötüydü bence. Abi çok enteresan ya. Hakikaten hala bir şey söyleyeyim size, ben hala bir şeyler gösterecekler mi diye bekliyorum. Çünkü nasıl diyeyim, hani ben Sony'deki arkadaşların yerinde olsam biraz utanırım açıkçası böyle bir sunum hazırlamaya. Lan millet var ya, bizi linç eder, böyle sunum mu olur falan derim. Millet bizden neler bekliyor, biz ne yapıyoruz falan diye düşünürüm yani. Şu PlayStation blog yazamadım bile. PlayStation nasıl yazılıyordu? PlayStation blog. Abi şaka gibisiniz yemin ediyorum ya. Millet saat 1'de yayın yapıyoruz ve bu kadar insan gelmiş bekliyor sadece. Ya ki yani bizim hadi Türkiye'yi falan boş verin, her taraftan bir sürü insan. Hiçbir şey yok abi. Evet. Bayağı kötüydü. Bayağı kötüydü. Var mı memnun olan?
Max Nova, lütfen chatten, kanaldan ayrıl, bir daha da gelme bu kanala. Tamam mı? Chatten ve kanaldan ayrılmanı istiyorum Max Nova. Bir daha da gelmezsen bizim kanalımıza, Oyunlarini TV burası, sevinirim. Arkadaşlar, sunumun sonuna geldiğimize göre videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Yani siz hayal kırıklığına uğradığınız için de ben de üzgünüm. Şu anda burada saat bu kadar da geç değil. Eğer bir bilgi olursa mutlaka kanaldan ya da Instagram'dan